Merhaba arkadaşlar. Güzel bir anlatımla karşınızdayız. Videomuzu ister resimli anlatımını isterseniz video olarak da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sonucu siz de görüyorsunuz. Oldukça güzel bir sonuç. Herhangi bir resmi arkadaşlar avatar bedeni haline getiriyoruz. Bunun için arkadaşlar birkaç tane dosya gerekiyor tabii ki. Bakın, avatarın üstünde uygulayacağımız bir desen ve dokumuz var arkadaşlar. Bakın, dokumuzu görebiliyorsunuz. Ardından gözlerimiz var arkadaşlar. Bir de kulaklarımız var. Hemen başlayalım arkadaşlar. Örnek resmimizi hemen Photoshop'ta açıyoruz. Öncelikle arkadaşlar burnumuzu düzleştiriyoruz. Buradaki Healing Brush aracını alarak buradan bir doku alıyoruz. Alt tuşuna basılı tutarak bir defa tıklıyoruz. Dokumuzu aldık. Tek tek arkadaşlar bakın. Tek tek şurayı, şu kısmı düzeltmemiz halinde arkadaşlar bakın. Burnumuzu düzleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, düzleştirdik arkadaşlar. Sıra geldi arkadaşlar. Yüzümüzü avatar tenin rengine getirmek. Bunun için Lasso tool'u alıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle arkadaşlar seçimimizi yapıyoruz. Ardından kollarımızı seçiyoruz arkadaşlar. Bu seçim alanında bakın. Bu şekilde seçilirken Shift tuşuna basılı tutarak şu şekilde kolumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Yalnız dikkat edin arkadaşlar. Kolun dışına pek taşmasın. Evet, şu şekilde aldık arkadaşlar. Bakın şuradakileri arkadaşlar isterseniz içine katalım. Şöyle de arkadaşlar şöyle içine katıyoruz. Shift tuşuna basarak arkadaşlar ekleme yapabiliriz. Evet. Aynısını diğer kola da uyguluyoruz hemen. Shift tuşuna basılı tutuyorum. Hemen arkadaşlar şu şekilde seçiyorum. Bakın bu kısım siyah olduğu için pek fark etmeyecektir. Evet, bu şekilde aldık. Şu kısımları alalım arkadaşlar. Şu kısmını da içine katalım. Evet. Ardından arkadaşlar ne yapıyoruz? Ctrl O tuşuna basarak hue değerini 180 giriyoruz. Bakın arkadaşlar şuradaki saçların rengi de değişti arkadaşlar. Bunun için hemen şöyle arkadaşlar seçimimizi alt tuşuna basılı tutarak çıkartıyoruz. Aynı şekilde şurası için de geçerli arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar Ctrl O tuşuna basarak hue değerini 180 giriyoruz. OK dedik arkadaşlar. Bakın renk tonunu ayarladık. Sıra geldi arkadaşlar. Şuralara hemen biraz koyuluk vermek. Aynı şekilde arkadaşlar bakın şu şekilde bir koyuluk vermek istiyorum. Bundan bir adet layer veya copy yaparak kopyasını aldım. Moddan arkadaşlar multiply yapıyorum. Filter blur menüsünden Gaussian blur yapıyorum. Bunun arkadaşlar 2,9 olarak girdim. Aynısını arkadaşlar Ctrl J ile çoğaltıp Ctrl T ile horizontal yaptım. Bu tarafa doğru hizaladım arkadaşlar. İkisini birleştirdim. Birleştirmeyelim arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bir silme gerçekleştirelim. Şu şekilde fazlalık oldu arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bunu ayarladık arkadaşlar. Sıra geldik dudaklara. Aynı şekilde lasso aracını alarak arkadaşlar dudağımızı seçiyoruz. Bakın yeşil olan kısmı seçiyorum arkadaşlar.
Ardından alt tuşuna basılı tutarak arkadaşlar dış kısmını çıkartıyorum. Evet, şu kısmını şöyle alalım arkadaşlar. Yine ardından Shift tuşuna basılı tutarak arkadaşlar burnumun şu ucunu alıyoruz arkadaşlar. Evet. Ctrl U yapıyorum tekrar. Fakat arkadaşlar Ctrl U yapmadan önce bundan bir tane çoğaltıyorum. Yani duplicate yapıyorum. Ve bunu hemen Ctrl U ile hue değerini 95 kırıyorum. Pembe oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ctrl D ile seçimi iptal edebilirim. Ardından opacity değerini hafif pembe olacak şekilde düşürüyorum. Ve arkadaşlar isterseniz silgimizde şu şekilde yumuşaklık verebiliriz. Ardından arkadaşlar bütün resimleri birleştiriyoruz. Bakın birleştirdik. İsterseniz arkadaşlar alt resme tıklayarak flatten image de yapabilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar gözleri büyütme. Bunun için Filter Liquify menüsünü kullanıyoruz arkadaşlar. Gözlerimizi iyice yaklaşıyoruz. Bakın buradaki Blood Tool aracını kullanıyoruz. Buradaki fırça değerimizin arkadaşlar bakın şu şekilde gözümüzü tam olarak kapsadığını düşünün. Brush Rate oranı arkadaşlar hızlılık oranıdır. Örnek olarak bakın 20 yaptığımızda yavaş yavaş büyümekte olduğunu görüyorsunuz. Eğer bunu 100 yaparsak bakın çok hızlı olacaktır. Gördüğünüz gibi. Bunu arkadaşlar 30 ya da 20 yapmanızda fayda var. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Gözümü büyütüyorum. Şuradan arkadaşlar basıp basıp çekiyorum arkadaşlar. Sakın bu şekilde sürüklemeyin. Bizim için arkadaşlar şu kısımdır. Gözün iç kısmı değil. Zaten gözü değiştireceğiz. Evet, yeterince büyük oldu sanırım. Evet, şöyle bir bakalım. Tamamdır arkadaşlar. OK diyerek işlemi tamamlıyoruz. Şimdi hemen arkadaşlar bizim gözümüz vardı. İsterseniz arkadaşlar arkaya bir tane boş katman oluşturalım. Şunu çift tıklayarak arkadaşlar OK diyoruz. Boş katmanı alta sürükledik. Bunu hemen beyaza boyayalım arkadaşlar. Şimdi gözümüzü siliyoruz. Silerken dikkat edin arkadaşlar. Sadece gözün içini sileceğiz. 10 piksel yapıyorum ben fırçamı. Arka planı beyaz yaptık arkadaşlar. Maksat düzgün bir şekilde silebilmek için. Aynısını tekrar diğer göz için yapıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar bir adet gözümüz vardı. Gözümüzü alıp Photoshop'a atıyoruz hemen. Bunu arkadaşlar hemen Photoshop'a sürükledik. İsterseniz arkadaşlar iki kısma bölelim şunu. Şu şekilde arkadaşlar layer veya cut yapıyoruz. Ardından arkadaşlar bakın şunu alta sürükledik. Bakın şimdi kontrol tuşuna basılı tutarak arkadaşlar şu şekilde gözümüzü Ctrl T'ye basıyoruz arkadaşlar. Gözümüzü yerleştireceğiz arkadaşlar. Bakın şurada biraz mavilik var. Maviliği çektik. Evet. Bunu ayarladık arkadaşlar. İsterseniz bunu Ctrl J ile çoğaltıp
Kontrol tuşuna basılı tutarak buraya da çekebiliriz. İsterseniz şu resmi kullanalım arkadaşlar. Pratik olsun. Bunu alta sürüklüyoruz. Kontrol T tuşuna basıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar gözümüzü yerleştiriyoruz. Evet, şu şekilde yerleştirdik. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Biraz daha küçültelim arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Aynısını diğer göz için de yapıyorum hemen. Evet. Bu şekilde ayarlayabiliriz arkadaşlar gözleri. Sıra geldi arkadaşlar çizgileri oluşturmaya. Bunun için hemen ister bunu alıp arkadaşlar çeşitli hallere sokabilirsiniz. İsterseniz bunu direkt de kullanabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar hemen resmimi alıyorum. En üst kısmı sürükledim arkadaşlar. Bunun arkadaşlar opacity değerini %18 ve soft light yapıyorum. Şu şekilde yüzüme oturacak şekilde arkadaşlar bir biçimlendireyim. Evet, biçimlendirdim. Yüzden diğer arta kalan kısımları arkadaşlar hemen fırçamla siliyorum hızlı bir şekilde. Evet, bakın şu an yüze tam oturdu. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şu şekilde burnumuzu temizleyelim bir. Şu şekilde gözlerin etrafını alalım. Şu şekilde ağzımızı temizleyelim arkadaşlar. Şu şekilde evet temizledik. Şu kaşların etrafını arkadaşlar gözlerin içini temizleyelim. Evet, bu şekilde arkadaşlar yüzümüzü oluşturduk. Aynısını tekrar alıp arkadaşlar ne yapıyoruz? Soft light yapıyoruz ve %18 giriyoruz. Bunu da bu şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Hemen fırçamızı alıp silgimizi alıp siliyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde sildik. Hemen arkadaşlar kollara geldik. Kollar için de hemen aynı şekilde alıyorum. Bu sefer bunu şu şekilde yapalım arkadaşlar. Hemen Ctrl C ile çoğaltıp Ctrl T yapıyorum. Horizontal yapıyorum. Bu şekilde de bunu yaptım arkadaşlar. İkisini birleştirdim. Soft Light yapıyorum. Ardından opacity değerini %18 giriyorum. Ve tekrar arkadaşlar siliyorum. Şu şekilde arkadaşlar şuraları da silelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bedenimiz hazır. Sonra geldik kulaklar arkadaşlar. Hemen kulaklarımızı alıyoruz arkadaşlar. İster bu kulağa ister bu kulağa konabilirsiniz. Ben şu kulağı seçip arkadaşlar Layer'e kat yapıyorum. Move Tool aracını alarak hemen bakın bunu sürükledim arkadaşlar. Hemen Ctrl T ile küçültüp şu şekilde koymayı düşünüyorum. Evet, hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Bunu silgimle hemen şu şekilde bir silsem bakın. Evet. Fırçamı küçülteyim arkadaşlar. Şu şekilde sildim. Hemen biraz daha küçültüyorum. Evet, şöyle arkaya aldım. İsterseniz arkadaşlar Burnt aracını alarak hafif biraz şöyle içeri doğru gölge de verebilirsiniz.
Bakalım bir arkadaşlar, şöyle orantısız durdu. Ne yapıyoruz? Hemen biraz daha küçültüyoruz arkadaşlar. Biraz aşağı indirelim. Evet. Şu şekilde yaptık arkadaşlar. Hemen silgimizi alıp tekrar şu şekilde siliyoruz. Aynısını arkadaşlar Ctrl C ile çoğaltıp Ctrl T yapıyorum. Flip Horizontal yapıyorum. Aynısını hemen hiç bozmadan karşıya attım arkadaşlar. Sıra geldik arkadaşlar noktalar oluşturmaya. Bakın şu şekilde parlak noktalar oluşturmaya. Bunun için hemen boş bir katman oluşturuyorum. Yukarıda fırçamı alıyorum arkadaşlar. Fırçam 6 piksel değerinde. Bunu 8 yapsak nasıl olur? Evet, bu şekilde arkadaşlar noktalar koyuyorum ilk önce büyük olarak. Aynısını arkadaşlar şu kollar için de yapalım. Hemen buraya da evet, şimdi hemen 6 piksel yapıyorum arkadaşlar. Biraz daha küçülttüm. Tek tek koymaya dikkat edin arkadaşlar. Fırçamı hemen 4 piksel yapıyorum. İyice küçük oldu arkadaşlar. Evet, bu şekilde yaptık. Hemen çift tıklayarak katman özelliğine giriyorum. Auto yapıyorum arkadaşlar. Bunun dış parlaklık değerini şu şekilde hafif bir mavi yapıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ardından bunun değerini isterseniz bakın, yükseltmemiz daha iyi olacaktır. Mavimsi parlaklık efekti verir. Bu şekilde yaptık. İsterseniz beğenmediğiniz noktaları silebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar avatar bedeni haline getirdik. Şöyle bir önceki yaptığımla karşılaştırma, eksiklik var mı? Evet, dokumuzu unutmuşuz arkadaşlar. Hemen dokumuzu da alıyoruz. Hemen resmimize sürükledik arkadaşlar. Bunu küçültelim arkadaşlar biraz. Evet, şu şekilde hemen kaplayacak şekilde bir orantılayalım arkadaşlar. Aynısından bir tane daha Ctrl C ile çoğaltıp aşağı sürükleyip şöyle şu şekilde koydum arkadaşlar. İsterseniz tam uyuması için Ctrl T yapıp horizontal, ardından da vertical yapıp aynısını denk getirebilirsiniz. Bu ikisini arkadaşlar birleştiriyorum. Overlay yapıyorum arkadaşlar ve %15 değerinde, bakalım arkadaşlar, isterseniz biraz daha arttıralım değeri, dokular belli olsun. Evet, şu şekilde belli oldu arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şu şekilde fırçamı büyüterek dışta kalanları hemen şu şekilde hızlı bir şekilde siliyorum arkadaşlar. Evet, kulağa bakın arkadaşlar. Şunu %18 yaptık. Kulağı silmeyelim arkadaşlar.
Evet, bu şekilde tamamladık. Hemen orijinal resme bakalım arkadaşlar. Biraz şöyle yumuşatma yapalım isterseniz. Şöyle silip. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar işlem tamamlanmıştır. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar orijinal resmimiz nasıldı? Bakın. Ve sonraki halinde bu arkadaşlar. Artık kendi resminizi avatar haline getirebilirsiniz.